yaşanan çok ilginç gelişmeleri konuşacağız. Afra Saraçoğlu ile ilgili bir gerçeği açıklayacağım arkadaşlar bu yayında. Afra Saraçoğlu ile ilgili herkesin yanlış bildiği bir gerçeği biraz sonra anlatacağım sizlere ve Mert Ramazan Demir'e yapılan çok büyük haksızlıktan da bahsedeceğim. Sizlerin de fikirleri çok önemli. Mert Ramazan Demir'e yapılan büyük hatayı da konuşacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Magazin dünyasında yaşanan ilginç haberleri hepsini burada tek tek ele alacağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nun e, Afra Saraçoğlu ile ilgili o gerçeği ilk kez benden duyacaksınız. Biraz sonra dostlar, arkadaşlar hepsini ama hepsini konuşacağız. Konuşacağız arkadaşlar. Caner merhaba nasılsın? İyi misin? Caner hoş geldin. Servin işi sağlam merhaba. Caner moderatörüm ve özel abonem. Hoş geldin Caner. Moderatörüm Servin işi sağlam. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Ruksara nasılsın? İyi misin? Simon nasılsın? Macaristan'dan Simon. Nurten Aydın iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. İyiyim abi diyor. Doğum günüm diyor bugün diyor. Happy birthday Caner. Caner'in bugün doğum günü. İyi ki doğdun Caner. İyi ki bizimlesin. İyi ki anneciğin ve babacığın seni dünyaya getirmiş. Benim güzel arkadaşım, güzel moderatörüm ve özel üyem. İpek Astroloji burada. İpek Astroloji ile yakında yayınlara başlıyoruz. Bunun müjdesini de vereyim. Yakında İpek'le sevgili İpek'le yayınlara başlıyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki hafta başlıyoruz. İpek arayacağım seni konuşacağız. Ee, user selam verdi. Teşekkür ederim. Melahat burada. Ee, Esma iyi yayınlar diyor. Ecle bile her şey yolunda. Brezilya'dan iyi günler. Bay Bilal her şey yolunda mı? Evet her şey yolunda. Ecla Pagani. Peki çok teşekkür ederim. Milady burada. İyi yayınlar diyor İpek Astroloji. Tamam. Servin işi sağlam. Sağ ol İpek. Doğum günü kutlu olsun Caner diyor. Caner'in doğum gününü kutluyoruz. Andrea burada. Andrea. Hola Andrea. Hola. Şili'den. Güney Amerika, Şili. Andrea. Hola. Desde Şili. Melahat burada. İpek Hanım'ı seviyoruz diyorlar. İpek'i herkes seviyor. İpek sevilmeyecek insan değil. Çok teşekkür ederim. Nur Hayat dün yoktunuz diyor. Dün kızımın evine gittim arkadaşlar. Orada benim yayından önce bir saat bir üniversitenin yeni medya bölümünün e, iki değerli öğretim üyesiyle bir çalışma yaptık. E, çalışma yaptık. Yani bana sorular sordular. Ben de tecrübeme dayanarak onların sorularını yanıtladım. Araştırmaları konusunda onlara kendi görüşlerimi anlattım. Yoğun bir yayın oldu onlarla birlikte yaptığım. Bu bir yerde yayınlanmadı. Kendileri daha sonra yayınlayacaklar. Benim ismimi vermeden yayınlayacaklar. Fakat bir şey oldu yani bir yoğunluk oldu. Çok olumlu ve çok güzel bir çalışmaydı yaptığımız. Bir saat sürdü. O beni bayağı bir yordu arkadaşlar. Dinlenim dedim. Biraz uzandım ve uyumuşum. Evet itiraf ediyorum. Uyumuşum ve bir uyandım saat 7. Yayın saatini çok geçmiştim. Canlı yayın saatini. Ya dedim bugün de böyle olsun. Demek ki vücudumun dinlenmeye ihtiyacı varmış. O yüzden sizlerle yayın yapamadım dün. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle bir gelişme oldu. Ee, Delikanlı da bu kızın hikayesi gibi anlatıyor ya da ergen gibi çocuklar. Peki Delikanlı dizisini konuşacağız. Mert Ramazan Demir'e yapılan büyük haksızlığı konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ile ilgili
bilinmesi gereken bir gerçek var. Onu burada ilk kez açıklayacağım arkadaşlar. Esma diyor ki sağlık ömürler Caner abicim. Nice mutlu yıllara doğum günü kutlu olsun. Caner'in doğum günü bugün arkadaşlar. Benim sevgili arkadaşım, moderatörüm Caner'in doğum günü. Happy birthday sevgili Caner. İyi ki doğdun. İyi ki bizim arkadaşımızsın. İyi ki benim moderatörümsün. İyi ki benim özel abonemsin. İpek Asturcu, Melahat Hanım çok teşekkür ederim diyor. İpek bana teşekkür yok mu? İpek, Melahat Hanım'a ben de teşekkür ederim. Şaka, 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 şaka. Maria, herkese iyi öğleden sonra. Mutlu cumartesiler. Maria ya sen ne iyi bir insansın ya. Senin saatine göre tam tersi şu anda ama sen bizi mutlu etmek için iyi öğleden sonraları diyorsun. Maria teşekkür ederiz. Sana da mutlu cumartesiler. Dilsa burada. Arjantin'den bir dost daha Patricia. Hola Patricia. Hola Arjantina. Patricia hola. Banu Kavaş. Banu da Banu da moderatörüm. Hoş geldin. Hoş geldin. Dicle de burada. Dostlar beğen yaparsanız peşin peşin sohbete başlarken hepinize bir kere daha teşekkür ederim ve abone olarak izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Biraz sonra Afra Saraçoğlu ile ilgili gerçeği konuşacağız arkadaşlar ve Mert Ramazan Demir cephesinde neler oluyor her şeyi konuşacağız. Bülent Ersoy'un yeni reklamı. Bülent Ersoy'un oynadığı reklamı beğendiniz mi arkadaşlar? Bülent Ersoy'un reklam filmini kimler beğendi? Türkiye rekoru deniyor. 135 milyon lira aldı. 3 milyon dolar yapar. Amerikan parasıyla. Türkiye rekoru deniyor. Bu konuda bir yazı yazdım. Onu okuyabilirim biraz sonra. Dev bir alışveriş sitesiyle N11 ile reklam çalışması yaptı. N11 geçen sene bu alışveriş sitesi geçen sene Abu Dhabi firmasına satılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir dev firmaya satılmıştı. Araplarda para çok ve bir reklam filmiyle Türkiye pazarında kendilerini göstermek istediler. Bülent Ersoy'la yaptılar bu çalışmayı. 135 milyon lira, 3 milyon dolar aldığı iddia ediliyor Bülent Ersoy'un. 3 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. Bülent Ersoy isterse bizi arayabilir, beni arayabilir. Benim telefonum var kendisinde. Hayır Bilal Bey ben o kadar para almadım. Daha çok aldım, şunu aldım. Ya da hayır çok fazla söylemişler o kadar almadım. Benim aldığım para sadece şu kadar da diyebilir. Her zaman cevap hakkı var. Burada Sözcü gazetesinde yazan haberde rekor bir ücret. Türkiye'de en fazla alınan reklam ücreti deniyor. Gerçeği bilalozcan.com web sitemdeki köşemde yazdım. Arkadaşlar oradan okuyabilirsiniz. Rekor kime ait? Aslında o rekor kime ait? Ve o listede Afra Saraçoğlu'nun da ismi var arkadaşlar. bilalozcan.com web sitemde gerçeği yazdım. Peki arkadaşlar. Kenan Doğulu demiş ki dostlar. Ha burada beğendiniz mi Bülent Ersoy'un reklam filmini? Alışveriş sitesi reklam filmini o e, fuşya rengi içinde pembe, koyu pembe, fuşya ama değil mi? Pembe değil, rengi içinde fuşya baştan aşağı fuşya içinde tahtlı bir reklam filmi. Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz görüşlerinizi mutlaka yazın bana arkadaşlar. Merak ediyorum. Kenan Doğulu demiş ki eşi Beren Saat'le ilgili olarak bu yıl içinde Beren konser vermeye başlayacak. Beren Saat İngilizce şarkılar çıkardı biliyorsunuz. Kendi bestesi, sözlerini de kendi yazdı. Kocası aranje düzenlemesini yaptı Kenan Doğulu ve Beren Saat söyledi. E, müzikal portallarda, dijital ortamlarda bu şarkılar var. Bu sene konser vermeye başlayacak diyor ama konser dediğin en az 1.000 kişi, 2.000, 3.000, 4.000, 50.000 kişiye verilir. Beren Saat'in şarkıcı olarak o kadar fanı var mı? Bu konserler o kadar hakikaten binlerce insan gelir dinler mi? Beren Saat'i görmek için oyuncu Beren Saat'in hayranları gelebilir ama yani bu gerçekten bir müzik konseri olur mu? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beren Saat'in şarkılarını nasıl buldunuz? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum.
bekliyorum, bekliyorum. Hafsanur Sancak tutan Kubilay Akan'ın askerlik paylaşımını beğenmişti. Sonra da beğeni geri çekti. Beğenisini geri çekti. Kubilay Aka askerlik yaptı bu arada, biliyorsunuz, askerlik görevini yaptı. Ve Kubilay Aka en yakın arkadaşlarından birlikte aynı dizide oynadığı Hafsanur Sancak tutanla adı çıktığı için e, kendisine gönül koyduğu Selahattin Paşalı'yı engelledi. Sosyal medyada engelledi. Hafsanur Sancak tutanla Selahattin Paşalı Kıskanmak dizisinde oynarken yakınlaştıklarına dair haberler çıkmıştı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancak tutanla ilişkisi kalmadığı halde Selahattin Paşalı'ya gönül koydu, engelledi. Sırf eski sevgilisiyle ismi çıktığı için. Hafsanur Sancak tutanla Kubilay Aka arasında yeniden olabilir mi? Eski tekrarlanabilir mi? Eskiye dönüş olabilir mi? Ne diyorsunuz? Bu konuda da yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Sizlerin fikirleri çok önemli. Hafsanur Sancak tutanla Kubilay Aka yeniden barışır mı? Burada Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancak tutanı üzdüğü söylenmişti. Ayrılık gerekçesi olarak ve sonra da Kubilay Aka askere gitmişti. Askerden döndükten sonra da anılarını, fotoğraflarını paylaştı ve Hafsanur Sancak tutan da paylaşımı beğendi. Sonra kim ne söylediyse paylaşımını geri çekti ve beğenisini geri çekti. Ee, Şimdi yeniden ilişki başlayacak diye söylentiler var. Doğru olur mu arkadaşlar? Doğru olur mu? Ne diyorsunuz? Uras Kaygularoğlu'nun oyunculuğunu beğenen çok fazla insan var. Ee, Uras Kaygularoğlu iyi bir oyuncu. Evet, iyi bir oyuncu. İşini iyi yapıyor. Gerçi oyunculuk mezunu değil. Üniversitede başka bir dalda okudu. Galiba reklam okudu ama Müjdat Gezen Sanat Okulu'nda oyunculuk eğitimi almıştı kendisi. Ve işte görüyorsunuz, Yeraltı dizisinde oyunculuğu canlandırdığı karaktere uygun olarak iyi yapıyor ve çok beğeniliyor, çok beğeniliyor. Ancak kendisine eleştiriler de var tabii. Yani orada bir mafya reisini oynayarak şiddeti özendirdiği söyleniyor. Gerçi şimdi biraz senaryoda artık şiddet içeren sahneler temizleniyor. Şiddet içeriğinden uzaklaşacakları söyleniyor dizilerin. Fakat bir yandan da Rütük ceza kesiyor arkadaşlar. Şiddeti haddinden fazla insanlara şiddet sunan sahneler içerdikleri için, mesela bildiğim kadarıyla bu Yeraltı dizisine bir ceza kesildi. Yeraltı dizisine bir ceza kesildi. Rütük Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerine şiddeti özendirdiği gerekçesiyle para cezası verdi. Yeraltı dizisi ve Eşref Rüya dizisi özellikle bunu o kadar uzun süre yaptılar ki, o kadar çok e, bu konuda sert sahneler yayınladılar ki, insanları irite eden, şaşırtan, şiddete özendiren, yani ne kadar para cezası kesilse yine de o tam anlamıyla ceza olmaz. Olmaz. Bu arada Uzak Şehir dizisi Uzak Şehir dizisi Salı akşamı, pardon, Abi dizisi Salı akşamı, Abi dizisi 5 Mayıs Salı akşamı. Yani bu önümüzdeki günlerdeki yayın günü Abi dizisi yayınlanmayacak arkadaşlar. Uzak Şehir dedim, yanlış. Uzak Şehir pazartesi, Abi dizisi salı. O gün Beşiktaş'ın kupa maçı var. Beşiktaş'la Konyaspor'un kupa maçı var. Ve ATV kanalı Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınlayan kanal olduğu için dizi saatinde bu kupa maçı yayına girecek canlı olarak.
Dizi bu hafta gösterilmeyecek arkadaşlar. A Abi dizisi yayınlanmayacak. Maç takvimi nedeniyle bu hafta Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerde oynadığı Abi dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Gelmeyecek arkadaşlar. Bunu da altını çizelim. Mesajlarınıza bakalım. Servin içi sağlam beğenmiyor bu diziyi. Keşke komple kaldırılsa diyor. Çok yazık hep maç maç diyor Nur Hayat. Ümran Keleş de benim moderatörüm. Doğum günün kutlu olsun Caner'cim diyor. Kral Caner diyor. Evet Caner bir kral arkadaşlar. Happy birthday Caner. Sevgili Caner. Kendisi İzmir Karşıyaka'da oturuyor kızlar. Caner 41-42 yaşında annesiyle yaşıyor ve dünya iyisi bir arkadaşımız. Caner, happy birthday güzel insan. Doğum günü pastasından bir dilim olsa da ah biz de yesek diyeceğim ama sen ye anneciğinle otur sen ye üfle mumları ve dilek tut Caner. Dilek tut. Dileğin gerçekleşsin inşallah. Bu güzel gününde dileyeceğin her şey gerçekleşsin inşallah. İyi kalpli arkadaşım Caner. Afra'nın Afra ile ilgili biraz sonra konuşacağız. Afra Saraçoğlu ile ilgili merak edilen konuyu biraz sonra konuşacağız. Abi dizisinin Servin İşi Sağlam yayınlanmamasını destekliyor ve keşke hep kaldırılsın diyor ama unutmayın ki arkadaşlar orada Afra Saraçoğlu oynuyor ve oyunculuğunu tam anlamıyla oyunculuğu döktürüyor Afra Saraçoğlu. Afra Saraçoğlu bu dizide bir başka karakter, bir başka bakış açısı, bir başka senaryo, e, daha önceki oynadığı dizilerden çok farklı bir e, rol ancak üstesinden o kadar iyi geliyor ki bizi karakterle e, buluştururken sanki biz Afra Saraçoğlu'nda o karakteri yaşıyoruz. Ekrandaki görüntülerde Afra değil de o canlandırdığı Çağla karakteri sanki e, bize gözüküyor. Afra Saraçoğlu et ve kemik olan Afra Saraçoğlu'ndan uzaklaşıp Çağla'yı, avukat Çağla'yı, onun hırslarını, onun kızgınlığını, onun duyduğu sevgiyi, onun duyduğu insanlığı hissediyoruz. O kadar güzel bize rolünü geçiriyor Afra Saraçoğlu. O yüzden Servin İşi Sağlam benim Adanalı güzel arkadaşım. Bırak oynasın, bırak dizi devam etsin. Bu oyunculuğu çünkü başka yerde göremeyiz. Şu anda başka yerde göremeyiz. Pera dizisi başlayacak ama Pera dizisi Afra Saraçoğlu'nun başrolde oynadığı bambaşka bir senaryo. Orada bambaşka bir karakteri canlandıracak ve eminim izlemeden söylüyorum orada da Afra Saraçoğlu'nun rol kabiliyetine hayran kalacağız. Duyduklarım, bana gelenler, anlatılanlar, yapım şirketinde diziyi çalışma sırasında izleyenler, kurguda montaj ve kurgu konusunda bilgisi olanlar Afra Saraçoğlu'nun ve çekimler döneminde hatta paylaşmıştım bir story'de çekimler sürerken Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili söylenenler harika şeylerdi arkadaşlar. Bekleyelim Pera dizisi de yakında yayına girecek diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Zeynep e, Zeynep Artukmaç'la Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisi hakkında ne diyorsunuz arkadaşlar? Birlikte poz verdiler biliyorsunuz ve ilişkilerinin güzel gittiğini anlattılar. Zeynep Hanım Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu biliyorsunuz. Gülseren Budayıcıoğlu hastaların hikayesini dizi senaryosu yapıp ilk defa benden duyacaksınız, ilk defa burada izleyeceksiniz diye hasta senaryolarıyla diziler üreten Gülseren Budayıcıoğlu'nun biricik torunu ve Zeynep Artuk maçın Mert Ramazan Demir'e olan ilgisi çok konuşuluyordu bir dönem hatırlarsınız çok konuşuluyordu ama Mertler karışmış meğersem Mert Yazıcıoğlu'yla
ilgisi Mert Yazıcıoğlu'naymış ve Mert Yazıcıoğlu'yla şu anda sevgililer dostlar. Bu arada Mert Yazıcıoğlu kaçınılmaz sondan kaçamadı. Son derece başarısız seyreden o Orhan Bey'i anlatan dizisi yayından kaldırılıyor arkadaşlar. 22 bölüm oynadı Mert Yazıcıoğlu ve olmadı. Reytingler bir türlü istenen seviyeye gelemedi. İki reytinglere düşünce de yayından kaldırılmasına karar verildi. ATV bu kararı almak, ATV Kuruluş Orhan bu kararı almak ATV için hiç kolay olmamıştır. Çünkü çok değer verdikleri, çok sevdikleri, üzerinde titredikleri bir projeydi. Kuruluş Osman olarak başlamıştı biliyorsunuz. 6 sezon 6 sezon e, devam ettikten sonra başrol oyuncusunun ayrılmasıyla yeni bir başrol oyuncusu aranmıştı. Mert Yazıcıoğlu'yla devam edilmesine karar verilmişti ve Mert Yazıcıoğlu da umulanın aksine başarılı olamadı. O daha önce 8 reytingleri gören dizi eski sezonlarında 8 reytingler, 7 reytingleri gören dizi 2'lere, 3'lere, 2'lere ve en sonunda 1'lere düşünce dizi yayından kaldırıldı. Kaldırıldı. Yazık oldu. Yazık oldu diziye. Şimdi acaba Burak Özçivit ne düşünüyordur? Burak Özçivit bölüm başına 3 milyon lira alırken 4,5 milyon lira istemişti yeni sezonda. Ve 6 sene diziyi sırtlayan ve bütün dünyaya diziyi izleten bir oyuncuydu Burak Özçivit. Dizinin başarısında çok büyük katkısı vardı. Ona o istediği parayı vermemek için e, onunla yeni anlaşma imzalamadılar ve yeni oyuncu olarak da Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşınca olmadı arkadaşlar, tutmadı. Değişiklik olmadı ve e, Burak Özçivit'in şu günlerde ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Neyse Mert Yazıcıoğlu'yla sevgilisi Zeynep Artukmaç'ın ilişkisi yaklaşık 3-4 aydır devam ediyordu. Artık birbirlerine alıştılar. Artık gelebilecek olan eleştirilere, gelebilecek olan yorumlara göğüs gerebileceklerini düşündüler. Bir alışkanlık başlayınca ilişkide hep böyle olur zaten. İnsanların karşısına çıkmaya karar verdiler ve gazetecilere birlikte mutluluk pozu verdiler. Peki Mert'imizi konuşun Bilal Bey diyor Melahat. Delikanlı da böyle olacak kesin o da final olacak diyor Mehmetcan Yakut. Ümran boş ver Kenan'ı sen benim korumamsın diyor Caner. Peki Ümran Keleş final olsun ne olacak Mert'e bir şey olmaz. Dicle 2'dir delikanlı final diyorsun. Final olsa benim olacağım herhalde diyor. Osman Ulusan olacaksın herhalde diyor. Mehmet Yakut 2 rakip var. Eşref Yeraltı var diyor Mehmetcan Yakut. Abi final verir mi diyor Taner Vatansever. Abi'den mi bahsediyorsun? Abi dizisinden bahsediyorsun. Ee, dostlar. Geçtiğimiz günlerde Dünya Dans Günü'ydü. Evet. Dans. O asansördeki dans videosu ne çok izlendi bütün dünya çapında. Dans diyor, dans. Herkes dans etsin istiyor. Dans etmeyeni dövüyor. Evet. Dostlar. Peki. Bugün Galatasaray Samsunspor'u yenerse Samsun'da şampiyonluğunu ilan edecek. Türkiye Ligi'nin şampiyonu olacak. Dördüncü kez üst üste şampiyonluğu kazanacak Galatasaray. Saat 20'de o maçı izleyeceğiz. Heyecan var mı? Var. Heyecan var mı? Var. Mert Demir'in yeni şarkısını dinletti bugün bana. Sinem. Sinem kim? Sinem benim tatlı baldızım, iyi kalpli baldızım. Mert Demir Milano'da bir ilke imza attı diye haber geldi bana. Milano'da biletli ilk Türk konseriyle tarihe geçti. Haberin başlığı. Şehrin prestijli kültür ve performans merkezlerinden Santeria Toscana 31 sahnesinde gerçekleştirdiği konserle Milano'da biletli olarak düzenlenen ilk konseri
veren Türk şarkıcı oldu, Türk sanatçı oldu diyor. Müzik ve çağdaş kültür sahnesinin en güçlü merkezlerindenmiş bu mekan. Konserden bir gün önce yayınlanan Biterse Hatıran şarkısı kısa sürede büyük beğeni topladı. Evet, dediğim gibi Sinem benim baldız dinletti bana bugün şarkıyı. Ben şarkıyı beğenmedim arkadaşlar. Yani müziği tekdüze buldum. Fakat Mert Demir'in beğendiğim çok güzel şarkıları var elbette. En az 3 tane şarkısını çok beğeniyorum. Her dinlediğimde büyük bir ilgiyle dinliyorum ama bu şarkı öyle övüldüğü kadar beğenmedim. Biterse hatıran, şimdi yükselecek müzik diye duygusuyla dinliyorum. Şimdi sevdiğim bir tempoya girecek. Şimdi burada gitar bağıracak. Şimdi burada bateri sola duyacağız. Yükselecek olmuyor, olmuyor. Tek düze gidiyor. Olmuyor. Bana geçmedi şarkı. Geçmedi. Bana böyle tek düze şarkılar geçmiyor. Bir de melodi çok farklı gelmedi bana. Çok wow gelmedi. Olabilir, olabilir. Mert Demir'in dediğim gibi çok güzel şarkıları var. Her müzisyen bestelediği şarkıda çok büyük başarı yakalayacak diye bir şey yok. Bir albümde unutmayın ki mesela 15 tane şarkı olur. Bunlardan 4'ü 5'i harika olur. Hele iki tanesi, bir tanesi A1'dir. Çok çok iyidir. Diğerleri de işte idare eden şarkılardır. Mert Demir bu işi başarıyla yapan bir arkadaşımız. Milano'daki başarısı da çok önemli tabii. İtalya'daki bu başarısı da orada kendini kabul ettirmiş olması çok önemli. Bu arada arkadaşlar, burada mısınız yok musunuz, gittiniz mi, bir haberim yani, beğen sayısı o kadar az ki sanki hiç kimse yokmuş gibi canlı yayında. Beğenmiyorsanız olmayalım yani, yapmayalım ya. Niye böyle? Neden? Neden beğen sayısı yükselmiyor? Ve abone olmadan izleyen dostlara bir ricam var. Abone olarak izlerseniz bizlere güç katarsınız. Dilerseniz katıl butonuna basarak başka katkılarda da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Eee, Seviniriz. Eee, Başka katkılarda da bulunabilirsiniz. Süper chat ve süper etiket eee, alabilirsiniz dilerseniz ve özel abone de olabilirsiniz. Özel abone olursanız ayrıcalıklar da var arkadaşlar. Özel abonelerin yorumları önce okunur. Özel abonelerle başka türlü eee, yakın sohbetler yapılır. En çok onların sorularına cevap verilir ve onlar diğer platformlarda da, uygulamalarda da karşılıklı takipleşilir arkadaşlar onlarla da. Ve daha başka ayrıcalıklar da olabilir dostlar. Hype ederseniz de, hype yaparsanız da yine seviniriz. Süreyya Diker hanımefendi burada mı acaba? Süreyya Diker. Süreyya Diker geldi bak. Bak, Süreyya Diker hanımefendi burada mı dedim. Özel abonem Süreyya Diker hemen geldi. Süreyya Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Süreyya Hanım beni televizyonda da yıllardır izleyen, değerli bir magazin seven hanımefendi kendisi. Süreyya Hanım'a, özel abonem Süreyya Hanım'a yayınlarımı izlediği için, yayınlarıma katkıda bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Nelly Manzano'yu epeydir göremiyoruz. Arjantin'den Nelly Manzano her zaman önce gelirdi. Delfina Di Marzio, Şili'den Delfina Di Marzio'yu da göremiyoruz. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan, kendisinden hiç haber alamıyorum Dilek Şenyurt'tan. Caner Tuzcu ise her yayınımda burada. Caner, sevgili Caner. Çok teşekkür ederim Caner. Bugün Caner Tuzcu'nun özel abonem ve moderatörüm Caner Tuzcu'nun doğum günü arkadaşlar. Caner Tuzcu bugün 18 yaşına bastı. Kendisini tebrik edin. Çok yakışıklı, bekar, annesiyle yaşayan bir arkadaşım. Caner, kaç yaşına bastın? Benim için senin ruhun hep genç Caner. E, Vicky's geldi. Vicky hoş geldin. Vicky's hoş geldin. Caner 40 dedi. Caner 40 yaşına bastı. Caner 40 yaşına bastı. Süreyya Diker
Sizsiniz değerli olan Süreyya Hanım. Çok teşekkür ederim. Bahtiyar Saldıoğlu selam verdi. Ayşe Gök, Afra Mert Dijital'de film istiyoruz. Yönetmenler duysun Bilal abi lütfen isteyin diyor. Nurhayat maşallah genç daha diyor. Aramızda kalsın kızlar. Caner hiç evlenmedi, bekar. Caner hiç evlenmedi, bekar, yakışıklı ve çok güzel bir işi var, mesleği var. Peki, sağlıklı ömürler Caner Bey diyor Sema Hanım. Ümran Keleş de Caner'in çok genç olduğunu söylüyor. Dostlar, şimdi şimdi Afra Saraçoğlu Kopenhag'a gitmişti arkadaşlar biliyorsunuz ve oradan bir paylaşım yapmıştı. Kalpli bir paylaşım yapmıştı. Ee, Yanında bir takım harflerin olduğu bir kırmızı kalp koymuştu. Ee, Paylaşımına Kopenhag'ın Kopenhag'dan yaptığı o paylaşım sırasında çıkan dedikodularda da Afra Saraçoğlu'nun yeni sevgilisiyle Danimarka'nın başkentine gittiği iddia edilmişti ve orada sevgilisiyle aşk tatili yaptığı söylenmişti. Bunun doğru olmadığını, bunun yanlış bir söylem olduğunu vurgulamıştık, belirtmiştik arkadaşlar. Hatırlayanlar olacaktır. Afra Saraçoğlu ile ilgili uydurma bir senaryo yazıldığını konuşmuştuk. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki işin gerçeğinin en yakın kız arkadaşıyla ve kız arkadaşının sevgilisiyle gidilen bir tatil olduğunu söylemiştik. Afra'nın paylaşımı C Ceyhan'ın C'si, Paris'in P'si ve Niğde'nin N'si harfleriyle CPN harfin arkasında kalp vardı. Kırmızı bir kalp vardı. Ve şey demiştim ben, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le yıllardır beraber hiçbir zaman paylaşımlarında kırmızı kalp kullanmadı. Mert Ramazan Demir'le paylaşımlarında bile, yani Mert Ramazan Demir'i kastettiği paylaşımlarında bile, işte set arkası, kamera arkası görüntülerde bile ne Mert kullandı ne o kullandı kırmızı kalp. Niye bu bir ilişkisi varsa yeni bir ilişki ise adamla çıkar çıkmaz kırmızı kalp kullansın. Bu demiştim saçma doğru değil. Bu iddiaların palavra olduğu buradan belli zaten demiştim. O e, Kopenhag CPN harfleri Kopenhag'ı temsil ediyor arkadaşlar. Kopenhag'ın kısaltılmışı. Danimarka'dan yazan bir arkadaşım da bana dedi ki CPN iyi dedi biz burada dedi. Bir Türk arkadaş bu. Kopenhag Havalimanı'nı anlatmak için kullanırız. Kısaca CPN yazarız Kopenhag Havalimanı'nı ve şehirden bahsederken de genelde CPN diye Kopenhag şehrinden bahsederken de CPN diye yazarız demişti. Şimdi Afra'nın da CPN yazıp arkasına kalp koyması Kopenhag'ı çok sevdiğini gösteriyor. Yeni gittiği Danimarka'nın başkentini çok sevdiğini, çok beğendiğini gösteriyor. Nitekim otelde camın önüne oturmuş Kopenhag manzarasına bakarken paylaştığı bir fotoğraftı ve kırmızı kalp koymuştu CPN'ye yazıp. Yani olay bu kadar basitken bu yeni sevgiliye gönderme, yeni sevgiliye kırmızı kalp koydu filan falan. Antiler bir köpürttüler bunu. Bir köpürttüler antiler. Tıpkı Mert Ramazan Demir'e bugünlerde yaptıkları gibi. Mert Ramazan Demir kadar başınıza taş düşsün. Mert Ramazan Demir'in dizisi yayından kalkıyormuş diye bir propagandaya, kara propagandaya, anti propagandaya başladılar. Bu söylemlerinizle Mert Ramazan Demir'i üzemezsiniz. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu, sizin desteklediğiniz oyuncuların 10 misli, 20 misli daha iyi. Mert Ramazan Demir'de burada bir hata varsa senaryodadır hata ve diğer oyunculardadır. Mert Ramazan Demir son derece başarılı ve başarısını daha önceden de defalarca ispat etmiş bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi Delikanlı dizisinin başarısızlığı nedeniyle yönetmen değişikliğine gidiliyor. E, Yönetmen değişikliğine gidiliyor arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim.
Eee, Yönetmen Zeynep Günay'la yollar ayrıldı. Delikanlı'nın yönetmeni Zeynep Günay'la yollar ayrıldı. Burada tabii yönetmenin yorumu, senaryonun yazılış şekli, senaristlerin çalışma şekli, yapımcının diziyle ilgili aldığı kararlar, bunlar hepsi dizinin başarısına yön veriyor arkadaşlar. Oyuncunun, başrol oyuncusunun tek başına diziyi başarılı yapabilmesi mümkün değil. Zaten birinci olarak bir dizinin başarılı olması için senaryosunun çok iyi olması lazım. Senaryonun iyi olması lazım. Asıl olan senaryodur. Başrol oyuncusu ve yönetmenin yorumu ondan sonra gelir. Beşinci bölümün ardından yönetmen Zeynep Günay'la yollar ayrıldı arkadaşlar. Dizide Sahipsizler dizisinin yönetmeni Enes Kartal görevi devraldı ve Recai Karagöz'le Enes Kartal ikisi beraber yönetecekler. Delikanlı dizisini bundan sonra. Umarım senaryoda da gerekli Kas da çok önemli. uyarılar, gerekli olumlu gelişmeler yapılır. Olumlu gelişmeleri görürüz uyarılar yapıldıktan sonra. Elbette diğer oyuncular da önemli. Cast'ın geneli de önemli. Zaten diğer oyuncuların Mert Ramazan Demir'in çizgisinde, tam onun çizgisinde, onun karşılığı olarak, pardon bir saniye, onun tamamlayıcısı olamadıklarını söylemiştik arkadaşlar. Şuna bir bakayım. Şuna bir bakayım arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Hidayet, bana şarjı getirir misin? Buradaki şarjı almışsın. Getirir misin şarjı? Orada. Salonda zaten şarj. Yayındayım Hidayet. Tamam. Buyur. Şimdi bu hafta ne olacak? Bu hafta ne olacak dizide? Arkadaşlar bir saniyenizi rica ediyorum. Şu şarjı takayım. Evet, bir saniye daha. Bu hafta Delikanlı dizisinde ne olacak? Yusuf'un Kızılhan ailesinin karşısına çıkıp Dila'yı istemesi, yani o Mina'yı, o küçük kız var ya, Yusuf, Mert Ramazan Demir, Dila'yı istemesi evde büyük bir krize yol açar. Yusuf'un açık ve kararlı tavrı karşısında Sarp öfkesine hakim olamazken Dila ilk kez kendi duygularının arkasında durur ve Yusuf'u sevdiğini dile getirir. Bu yüzleşme ile birlikte geçmişten gelen kırgınlıklar da gün yüzüne çıkar. Özellikle Dila'nın çocukluğuna dair sistemleri Sarp'la arasında derin bir çatışmaya dönüşür. Oldukça dikkatli bir şekilde hareket eden Yusuf yalnızca duygusal bir hamle yapmaz, aynı zamanda mahalle tarafındaki planını da devreye sokar. Delikanlı adıyla dağıtılan zarflar ve yapılan hamlelerle Kızılhan ailesine karşı güçlü bir algı oluşturulur. Yusuf halkın desteğini kazanmaya başlarken aynı zamanda Sarp'ı da köşeye sıkıştırır. Bu süreçte Hazan'ın kıskançlık ve öfke arasında gidip gelmesi Dila ile Yusuf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirirken Mira'nın Yusuf üzerindeki kontrolü ve uyarıları daha görünür hale gelir. Her şey Yusuf'un planı halinde ilerlerken Hazan'ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar. Her şey Yusuf'un planı dahilinde ilerlerken Hazan'ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar. Bakalım yeni bölümde insanlar diziye gereken ilgiyi gösterecek mi? Reytinglerde olumlu bir artış olacak mı arkadaşlar? Yeni bölümle ilgili ben de çok merak ediyorum. Çünkü yapım tarafı e, diziyi toparlamak için ve reytingi yükseltmek için çeşitli hamleler yapıyorlar. Bakalım yeni bölümde nasıl olacak?
Hazan Melis Sezen iyi bir oyuncu olabilir ama Mert Ramazan Demir'in karşılığı değil Melis Sezen arkadaşlar. İyi bir oyuncu olabilir. Ama Mert Ramazan Demir'e daha narin, daha güzel, daha sert hatlara sahip, daha zayıf ve aynı zamanda topuğunu yere vurduğu zaman tak 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 yürüyen Afra Saraçoğlu gibi başını dik tutan, aşk sahnelerinde kedi gibi olan, tartışırken, kavga ederken de tırnaklarını çıkaran bir rol arkadaşı lazım Mert Ramazan Demir'e. Salih Bademci iyi oyuncu. Bence dizideki Mert'ten sonraki tek iyi oyuncu, en iyi oyuncu Salih Bademci arkadaşlar. Mina Demirtaş, Allah yolunu açık etsin. Gelecekte iyi oyuncu olabilir ama çok genç bir karakter ve minyon Mert Ramazan Demir'in karşılığı değil. Onur Ünsal, diğer oyuncular, Gökhan Yıkılan, Fırat Altunmeşe, Devrim Yakut, Mine Teber, Zehra Barto, Uğur Aslan, Tuana Naz Tiryaki, hepsi değerli ama olmuyor işte. Olmayınca olmuyor. Ee, peki dizi AB ve totalde idare eder ama yani üçlüler iyi değil arkadaşlar. Bir patlama lazım. Dizinin reytinglerinde bir patlama lazım. Sosyal medyada ilgi çok büyük. Mert Ramazan'dan dolayı diziye. Yani reytingin karşılığı olan bir ilgi değil bu. Bu Mert Ramazan Demir'in sevgisinin karşılığı olan bir ilgi. Dolayısıyla dizi o güçle ayakta durabiliyor. 3 reytingle bugün ayakta duruyorsa. Dijitalde dizi trend. Sosyal medyada dizi trend. Ama reytinglerde eh işte. Yani Mert Ramazan Demir'in performansının hakkını vermek lazım arkadaşlar. Rol tam üzerine oturmuş. Mert Ramazan Demir'in tam üstünde içten patlayan sert adam iyi yapıyor, işini iyi yapıyor. Özellikle öfke ve kırılganlık sahneleri Mert'in çok güçlü. Ama şöyle de bir risk var arkadaşlar. Karakter zaman zaman fazla klasik kabadayı yazılıyor. Yazılmaması lazım. Senaristler burada yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bu da Mert'in oyunculuk alanını daraltıyor. Sahnede oynama alanını daraltıyor. Klasik kabadayı yazmayacaksın. Bak yer altında öyle bir şey var mı? Yer altında Uras Kaygılaroğlu'nun ne kadar değişik bırakıyorlar adamı. Adam adeta doğaçlama oynuyor. Rahat bırakın Mert'i kardeşim. Rahat bırakın. Klasik kabadayı yazmayın Mert'e. Yani olmaz böyle bir şey. Melih Sezen'le uyum yok. Yok. Kimya var diyenler de olabiliyor Melih Sezen'le ama ben katılmıyorum. Zorlayarak yazılmış bir ilişki. Yani bir mahalle hikayesi olarak başlarken, mahalle dizisi olarak başlar hızla, son derece hızla karanlığa gömüldük. Son derece hızla mafyaya döndük. Yani bir mahalle hikayesi olarak başlamışken. Çok yanlıştı. Hele o birinci bölümde her şeyi anlattınız be kardeşim. Birinci bölümde mahallede taksi şoförü olarak başladık. Hazan da onun sevgilisi gece konduda kiralayacaklar, oturacaklar, evlenecekler. Hazal birinci bölüm biterken yata girdi. Yata düşünün yata girdi. Milyonluk, 100 milyonluk yata girdi Hazan. Yani böyle bir şey olamaz ya. Yani bugün senaryo bir de çok tanıdık. Biraz Çukur var sanki, biraz Ezel var sanki senaryoda. Hep birbirine benzeyen hikayeler, konular. Yani yan karakterler güçlü ama yeterince de derin yazılmayan hikayeleri var yan karakterlerin. Tempoda denge yok arkadaşlar. Yani bir bölüm çok hızlı, diğeri ağır filan yani. Ya bir Delik kalkar o dizi. yani Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir faktörü olmasa bu dizi yürümez arkadaşlar. Yani görüntü yönetmenini çabasından dolayı kutluyorum. Görsel kalite ve atmosfer güzel, başarılı. Ama yani onun dışında senaristler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani senaryo eğer toparlanırsa, bakın bu çok önemli arkadaşlar. Sezonun tamamlanmasına şurada bir ay, 1,5 ay var. Eğer senaryo toparlanırsa bu sezonu çıkarır ve ikinci
sezon bu dizi devam edecek açıklaması yapılır. Ama senaryo toparlanmazsa, bu dizi 5-6 reytinglere çıkmazsa Mayıs'ın ortasında bu dizinin ikinci sezonu yapılamayacak açıklamasını duyarsınız ve bu dizi belki de Mayıs'ın sonu gelmeden maalesef söylemeyeceğim, söylemeye dilim varmıyor. Mert Ramazan Demir'i çok seviyoruz. Evet, sınırda bir dizi. Evet dostlar. Mert Ramazan Demir asla böyle bir dizinin başarısızlığıyla değerlendirilecek, sınanacak bir oyuncu değil. Mert Ramazan Demir kendisini çoktan ispat etmiş bir oyuncu. Antilere gün doğdu. Bu dizi yayından kaldırılacak. Mert Ramazan Demir'in dizisi yayından kaldırılacak diye paylaşımlar yapıyorlar. Hadi oradan. Hadi oradan. Allah'tan da ümit kesilmez. İnşallah bütün çabalar yerine ulaşır ve dizi devam eder. Peki dostlar, sizleri seviyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın, olur mu arkadaşlar? Bana soracağınız soruları YouTube videosunun altına yazarsanız, paylaşımlarınızı da YouTube videosunun altında yaparsanız, dostlar yorumlarınızı orada bekliyorum. Arkadaşlar, sizleri seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.